Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Boğa burcunun açılımını yapacağız. Bakalım Kasım ayı içerisinde Boğa burçlarını ne gibi durumlar, ne gibi gelişmeler bekliyor? Bunlara bakalım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz Boğa ise bu video şimdi sizler için gelmiş olacak. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Harf yaparak da kanalın öne çıkmasına destek olabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel bakım almak isterseniz Lenara Tarot Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Güzel enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Olumlamalar, sayı sekansları veya emojiler bırakabilirsiniz. Olumluları alın kabul edin, olumsuzları da evrene gönderin gitsin boğa burçları. Evet, başlayalım bakalım. Ne gibi durumlar yaşanabilir Kasım ayı boyunca sizler için? Korku ve tedirginlik enerjilerinin hakim olduğunu görüyoruz. Gelgitler yaşayabilirsiniz. Yani bir böyle mutluyken bir anda üzülmek gibi. Ya da çok mutluyum, çok kendimi rahat hissediyorum derken bir anda sinirlenmek gibi falan. Böyle gelgitler yaşayabilirsiniz. Sezgisel hislerinizde de artış olacağını görüyoruz. Gene sevgi, şefkat enerjilerinin de sizde yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle de eğer ki anne veya babaysanız evlatlarınıza karşı olan işte koruyup kollama, sevgi, şefkat enerjileriniz yüksek olabilir bu dönemde. Bunun dışında yine evcil hayvanı olan boğa burçları için de evcil hayvanınıza daha fazla belki ilgi ve şefkat gösterebilir, ilgilenebilirsiniz. Sevgi, şefkat enerjiniz neticede yüksek olacağı görünüyor Kasım ayı içerisinde. Ve geçmişin izleri, sürekli geçmişten bazı durumları gününüze taşıyıp hatırlayabilirsiniz. Onlarla ilgili belki işte hayallere dalıp kederlendiğiniz durumlar olabilir. Geçmişi anımsayıp işte şöyle olmuştu, işte keşke öyle olmasaydı da şimdi böyle olurdu falan gibi durumlarınız olabilir. Geçmişe dair bir özlem, bir hasret ya da geçmişte işte yapamadığınız, eksik kalan bir şeyler, bunlar gündeminizde olabilir Kasım ayları boyunca, ayı boyunca. Evet, bunun dışında bazı karanlık tarafı olan insanlar sizin hayatınızda şu an var olabilir ve siz bunların farkında olmayabilirsiniz. Yani çok iyi zannettiğiniz bir insan aslında kötü bir insan olabilir. Sizin iyi zannettiğiniz, sizin iyiliğini istediğiniz zannettiğiniz bir insan aslında sizin için kötü bir insan olabilir ve daha henüz bu yanıyla o kişinin karşılaşmamış olabilirsiniz. Bunu söylüyor. Belki bu Kasım ayı içerisinde bunun farkındalığını da yaşayabilirsiniz. Çünkü zaten sezgisel hislerinizde de bir artış var demiştik Kasım ayı boyunca. Bu sebepten dolayı böyle bir şey yaşanabilir boğa burçları. Evet, içinizdeki enerjiyi canlandırmak isteyeceksiniz. Yani yeteneklerinizi en verimli şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Özgüveniniz biraz yükselecek ve kendiniz için, kendi geleceğiniz için bir çabanız, bir emeğiniz olacak. Ve kendinizin farkında olacaksınız. Yani ne kadar yetenekli olduğunuzun mesela örnek veriyorum. Ya da ne kadar bir alanda başarılı olduğunuzun, bunların daha çok farkındalığını yaşayacaksınız Kasım ayı içerisinde. Çevrenizdeki insanlar da yine size bunu belli edecek bir şeyler belki söyleyebilir. Ve bu şekilde de anlayabilirsiniz. Yani çevrenizden takdir görebilirsiniz. Bunun dışında da spiritüel gelişiminize daha fazla zaman ayırabileceğinizi görüyoruz. Yani daha çok ruhsal şifalanma yönünde bir şeylerle ilgilenip uğraşabilirsiniz. Ruhunuzu dinlendirip canlandırabilirsiniz. Dualar edebilirsiniz, meditasyon, bunlara daha çok yönelebilirsiniz. Böyle verdi kartlarımız. Bunun dışındaysa koşulsuz aşk demiş. Aşkınız en özgün ve en derin haline doğru evriliyor. Kimse sizi ruh eşinize karşı döndüremez. Aşkınız her türlü koşuldan arınmış olarak gerçek haline ulaşmıştır. Şu an ruh eşi bağlantısı yaşadığınız bir insanla bir birlikteliğiniz olabilir. Bunu söylüyor. Yani eğer böyle bir birlikteliğiniz varsa kimse bu birlikteliğin önüne geçemez. Kimse bu birlikteliği bozamaz demeye çalışıyor kartımız. Fakat benim hayatımda bir partnerim, bir eşim,
yok diyen bir boğa burcuysanız o zaman böyle biriyle tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz Kasım ayı içerisinde arkadaşlar. Kariyer ve iş hayatınızda dileklerinizin kabul olduğunu görüyoruz. İlahi bir zamanlama ve güzel de sürprizler gelebilir bu konularla alakalı olarak. Sizi sevindirici güzel haberler, gelişmeler yaşanabilir hayatınızda. Boğa burçları. Dilekleriniz gerçekleşiyor. Ancak beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Eğer ki beklediğiniz şekilde de gerçekleşmezse bu böyle bir durumda da endişelenmeyin. Bu aslında tam da ihtiyacınız olan şey boğa burçları. Evet. Şöyle açmaya devam edelim. Şöyle. Evet. Bir gözlem enerjisi içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Bazı konularla alakalı olarak harekete geçmeden önce, yani hareket öncesi bir gözlem, bir araştırma aşamasında olabilirsiniz. Bir şeyleri araştırmak isteyebilirsiniz. Örnek verelim. Bir yere yatırım yapacaksınız. Önceliğinde bir araştırma yapayım. Bu doğru bir yatırım olur mu benim için? Yoksa sonrasında pişman mı olurum gibisinden bir öncelikle araştırmaya girişebilirsiniz. Veya hayatınıza almayı düşündüğünüz bir insan, gerek partner, gerek iş ilişkisi, gerek işte dostluk, arkadaşlık. Bu kişinin, bu kimdir, iyi biri midir, kötü müdür, bana bir zarar gelir mi bununla yapacağım arkadaşlıktan ya da hayatıma bu kişiyi aldığımda bir sorun yaşar mıyım gibi durumlarınız yine olabilir ve bunlarla ilgili de yine bir araştırmaya, işte bir gözlem, stalklama gibi durumlar olabilir Kasım ayı içerisinde veya size güven vermeyen gerek partner gerek işte bir arkadaşınızı stoklama ihtiyacı duyabilirsiniz. Çünkü güven eksikliğinden ötürü şüpheleriniz olabilir. Zaten ne demiştik? Sezgileriniz güçlü, yani sezgileriniz size bir şeyler söylüyorsa Kasım ayında, yani bir şeylerin özellikle de yolunda gitmediğiyle alakalı bunlar doğru diyebiliriz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Evet, yavaşlamış olan bazı işleriniz varsa artık hız kazanacak. Hızlı iletişimler, işte başvuruların hızlıca sonuçlanması artık ya da bir süredir takıldığınız, beklediğiniz bazı durumlar varsa artık bunların bir şekilde çözülmesi, engeller varsa bu engellerin kalkması, hızlı bir haber trafiği, insanlarla görüşme, iletişim, böyle mevzularınız oldukça yoğun görünüyor. Biraz yoğun bir döneme gireceksiniz Kasım ayında, yoğun geçecek. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bir şeyleri yapmak için hani acele de edebilirsiniz. Yani koştur koştur bir şeyleri yapmaya çalışabilirsiniz Kasım ayında. Şunu da yetiştireyim, bunu da yetiştireyim falan gibi durumlarınız olabilir. Bir koşuşturmaca hali olabilir. Yoğun bir zaman diliminden burada bahsediyoruz. Evet, yapmak istedikleriniz konusunda veya yapılmasını istediğiniz mevzular konusunda oldukça kararlı olacaksınız, açık sözlü olacaksınız. İstediklerinizi yaptırabilme gücünüz de yüksek olacak. Kendinize olan güveniniz, işte göstereceğiniz o güç, o otorite sayesinde dedikleriniz, söylemleriniz dikkate alınacak. Size saygı duyulacak ve önem verilecek. Adil kararlar alabilirsiniz ve bunları kesin bir şekilde uygulamaya koyulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yine otorite çıkmış. Güçlü bir dönemde olacağınız görünüyor. Bir şeylerin liderliğini yapabilirsiniz. Mesela bir iş mi var? Onun diyelim ki bir iş, bir proje var. Onun lideri siz olabilirsiniz. Yani insanlar sizin sözünüze güvenerekten o işi yapabilirler mesela. Ya da siz yönlendirici faktör olarak rol oynayabilirsiniz. Gerek aile hayatı, gerek iş hayatı kendinize göre alın. Bu insanları yönlendirebilirsiniz. Bak işte şöyle yaparsan şöyle olur, bu şekilde işte bu durumu hallederiz. Bu şekilde bu sorunumuzu çözeriz, düzene sokarız gibi mesela. Böyle yönlendirmeleriniz olabilir ve zaten sizi de dikkate alacakları görünüyor. En basitinden diyelim ki aile bütçesiyle alakalı bir mevzu diyelim ki aile bireylerine mesela diyorsunuz ki bak işte bu ay şöyle yapalım da şöyle olsun falan mesela. Güzel bir plan sunarsınız, güzel bir şey söylersiniz.
Onlar da sizi dinler mesela en basitinden. Yani söylediğiniz şeyler dinlenilir olacak. Sizi dikkate alacaklar. Bunun dışında çok çalışıp çabaladığınızı görüyoruz boğa burçları. Çok çalışıp çabalıyorsunuz ve bu çalışıp çabalamalarınızın sonucunda da yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yani bu emekleriniz, bu yaptıklarınız birileri tarafından fark edilebilir ve bu fark edilmeyle birlikte size yeni fırsatlar sunabilirler. Mesela gel Boğa burcu bizle çalış, bizimle çalışmak istemez misin gibi. Çünkü hani yaptığınız işler ses getirebilir, çok başarılı işler yapabilirsiniz ve insanlar da bunu görünce size böyle farklı yerlerden yeni fırsatlar, yeni teklifler de gelebilir bu konuyla alakalı olarak. Bunun dışında da bir şeylerin uyanışını yaşayabilirsiniz hayatınızda. Emek verdiğiniz olaylarla özellikle de alakalı olarak, yani ben buna bu kadar emek veriyorum ama karşılığını alabiliyor muyum acaba? Ya da eğer ki karşılığını alamıyorsam daha farklı bir mesela iş mi seçmeliyim kendime, iş yerimi mi değiştirmeliyim gibi durumlar da olabilir. Yine kendinize göre bunu alın. Neticede uğraşlarınızla alakalı yine bir uyanış yaşayacağınız. Belki diyeceksiniz ki benim burada kıymetim bilinmiyor. Ben daha kıymetimi bilindiği bir yere gideyim diyebilirsiniz. Bir kişiden gitmek gibi olabilir bu. Bir iş yerinden ayrılıp başka bir iş yerine geçmek gibi olabilir. Her türlü olabilir ama bir uyanışa geçiyorsunuz bazı mevzularla alakalı. Bunun dışında hareketli bir dönem olduğunu zaten söylemiştik. Yoğun bir dönem olacak sizler için. Çok fazla işle bir anda uğraşmak zorunda kalabilirsiniz boğa burçları. Fakat dinamik de olacaksınız. Yani enerjiniz de yerinizde olacak. Yapmak istediklerinizi hemen böyle kolayca pratik bir şekilde yapabileceksiniz. Yani bunda da zorlanmayacaksınız. Zorlanacağınızı görmüyoruz. Gayet enerjik olacaksınız. Cesur olacaksınız. Yapacağınız işleri yaparken bir zorlanma, bir sıkılma gibi durumunuzun olacağı görünmüyor. Bunun dışında evet, güvenilir bir insanın hayatınızda size desteği olabilir. Mesela özellikle de maddi bir desteğini bu kişinin alabilirsiniz. Size güvenilir bir şeyler sunabilir. Sizi maddi manevi olarak koruyup kollayabilir. Hani daha çok böyle bir anne baba figürü gibi de bir insan olabilir bu. Böyle bir mevzu var. Fakat bu güvenilir olan insanın sizi hani iyi niyetle böyle seven, sayan bir insanın bir yardımını, bir desteğini de alabilirsiniz boğa burçları. Bu alacağınız destekle de daha böyle kendinizi bolluk bereket enerjisi içerisinde hissedebilirsiniz. Evet, hayatınızda sizi kızdıran, öfkelendiren mevzular olabilir ve bu mevzulara karşı ani hareketler ve ani çıkışlar yapabilirsiniz boğa burçları. Bu ani çıkışlar, ani hareketler, ani hamleler, bir şeylere sinir olup mesela bir şeylere sinir oldunuz. İşte demek öyle, sen bana öyle yaparsın, şimdi sen görürsün gibi mesela. Bu tip durumlara eğer girerseniz sonrasının hoş olmayacağı görünüyor. Yani eğer ki düşünmeden, yeterince planlamadan, hızlı bir şekilde mesela duygularınıza yenik düşüp o anda hemen böyle bir patlama yaşarsanız sonrasında üzülebileceğinizi, canınızın sıkılacağını, daha böyle keşke yapmasaydım ya der gibi böyle bir pişmanlık falan yaşayabileceğinizi görüyoruz. O nedenle mümkünse duygularınızı kontrol altında tutmanız lazım. Çünkü zaten tedirginlik durumları, gelgitler olabilir demiştik hayatınızda. Böyle durumlara karşı mümkünse negatif kişilerden veya negatif söylemlerden veya olaylardan etkilenmemeniz sizin için daha iyi olacak. Çünkü sonradan yapacağınız o eylemden pişmanlık duyabilme ihtimalinizin yüksek olduğu görünüyor. Özellikle de 9'lu vadeler önem taşıyor arkadaşlar. Bunun dışında sürekli hayalini kurup durduğunuz, bir türlü gerçekleştiremediğiniz, kendinizde onu gerçekleştirmek için gerekli cesareti göremediğiniz bazı durumlar olabilir. Bu konularla ilgili artık kendinize olan güveninizin yerine geleceğini görüyoruz. Kendinizle gurur duyacak işler başarabilirsiniz. Hayatınıza daha böyle dengeli bir hale getirebilirsiniz. Güzel bir düzene girebilirsiniz boğa burçları. Ticaretle eğer uğraşıyorsanız
bu uğraştığınız ticaret mevzularıyla alakalı olarak da yine bir bolluk bereket enerjisi görünüyor. Başarılı bir süreç olacağı görünüyor. Ticaretle uğraşıyorsanız kendinizle bu nedenle gurur duyacaksınız. Yani o başardığınız işler konusunda gurur duyacaksınız. Mesela bir şeyin diyelim ki örnek verelim, ticaretini yapmak istiyorsunuz. Sürekli düşünüyorsunuz, aklınızda döndürüyorsunuz. Şöyle yapsam ne olur, acaba böyle yapsam ne olur gibisinden. Artık mesela onu yapmaya koyulacaksınız diyelim ki o ticaretle alakalı olan işi. Ama bunu başlamış olmak, bunu yapabilmiş olmak da sizi böyle kendinize olan böyle güveninizi daha bir yerine getirecek. Kendinizle gurur duyacaksınız. Yani iyi ki de yapmışım diyeceğiniz işler yapacağınız görünüyor. Bunun dışında geçmişte kalmış, emeklerinizin karşılığını istediğiniz gibi alamamış mevzular olabilir. Mesela şöyle bir durum. Bir şeye çok fazla zaman harcamışsınızdır. Bir kişiye, bir duruma, bir işe çok zaman harcamışsınızdır mesela. Ben niye burada bu kadar çok zaman harcadım ki? Yazık oldu o kadar senelere diyebilirsiniz. Böyle mevzularınız olabilir. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda ya gerçekten bu kadar sene mi geçti ve hala ben bu konumda mıyım, bu durumda mıyım? Ya da işte o kadar sene geçti, o kadar hani olay yaşandı, hala mı değer görmüyorum gibi böyle olaylarınız olabilir. Geçmişe şöyle bir dönüp baktığınızda boş yere zaman kaybettiğiniz bazı olayların olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında bazı konularla ilgili hayal kırıklığına uğrama durumlarınızın olduğunu görüyoruz. Bu hayal kırıklığına uğrayacağınız mevzular nedeniyle bir depresyon gibi bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Kendinizi kederli ve üzgün hissedebilirsiniz. Bu durumdan çıkabilmek adına şu an hayatınızda sahip olduğunuz güzelliklere odaklanırsanız bu sizin için daha faydalı olacaktır. Bu buhran döneminden daha kolay çıkabileceksiniz boğa burçları. Eğer ki kendinize güvenirseniz ve işlerin daha böyle iyiye gideceğine inanırsanız bir şekilde toparlanacağınızı görüyoruz. Bunun dışında evet bazı mevzularınızı, gerek sıkıntılarınızı, gerek işte planladığınız bazı işte gelecek planlarınızı, yapmayı düşündüğünüz şeyleri biraz bir süre etrafınızdan gizli tutmak isteyebilirsiniz. Çok paylaşmak istemeyebilirsiniz. Yani biraz bende kalsın. Ya da diyelim ki bir konuyla ilgili bir mevzunuz mu var ya da biriyle tartıştığınız değil diyelim ki bunu anlatmak istemeyebilirsiniz. Ya da işte bir sıkıntınız var. Bir atıyorum mesela örnek verelim. İşte maddi sorununuz var diyelim ki bir konuyla ilgili. Belki çevrenize bunu duyurmak, belli etmek istemeyeceksiniz. Böyle bir durum var. Neticede biraz içinize döneceğiniz ve kendi sorunlarınızla biraz kendiniz böyle başa çıkmak isteyeceğiniz, başka insanları çok bu işlere karıştırmak istemeyeceğinizi görüyoruz boğa burçları. Bunun dışında evet bazı işler konusunda tutarlı olmak isteyebilirsiniz artık. Yani bir süredir kararsız kaldığınız mevzular varsa özellikle de finansal konularla alakalı olarak kararsız kalmış olduğunuz, acaba şunu yapsam mı, işte şunu satın alsam mı almasam mı, ya da işte şu parayı ben gidip şöyle değerlendirsem acaba benim için mantıklı mı olur gibi böyle kararsız kaldığınız maddiyatla alakalı, işte hayatınızı daha konforlu bir hale getirmekle alakalı böyle düşünceleriniz varsa artık bu düşüncelerinizi eyleme dökmekte, gerçek hayata taşımakta, böyle artık hayatınıza yansıtmakta daha böyle kararlı, daha hırslı olacağınızı görüyoruz. Biraz para odaklı yine olabilirsiniz. Yani biraz daha birikim yapayım, biraz daha işte para kazanayım deyip böyle farklı finansal kaynaklara, farklı böyle gelir kaynakları arayışına da yine geçebilirsiniz boğa burçları. Böyle bir durumda var. Fakat bu konularda da hırslı olacaksınız, tutarlı olacaksınız, yılmayacaksınız. Bunu görüyorum. Güçlü olacaksınız bu anlamda da. Evet, bütün sorunlarınızı da pratik yollarla çözebileceksiniz. Bunun dışında bir süre zaten demiştik ya, koşuşturmacı olabilir, bir yoğunluk olabilir bu Kasım ayında diye, çok fazla işte uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ama sizde o enerji var demiştik. Evet, enerjiniz var, bu kadar işle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz fakat bir süre sonra sanki artık bir dinleneyim, özellikle de Kasım ayının artık sonlarına doğru şöyle bir ben biraz dinleneyim diyebilirsiniz. Örnek verelim, mesela ayın 24'ü gibi dörtlü vadeler yine önem taşıyor.
Benim biraz dinlenip soluklanmam lazım. Bu kadar koşturmacadan sonra artık yani yoruldum. Biraz da kafamı dinlendireyim diyebileceğiniz durumlar olabilir boğa burçları. Açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşça kalın boğa burçları.